Erken evren kozmolojisi, kuantum alan teorisi ve uyumlu geometriyi birbirine bağlayan, sıkı bir şekilde iç içe geçmiş bir argüman sunar. Evren büyük patlamaya yaklaştıkça, zamanda geriye doğru gittikçe temel etkileşimleri yöneten fiziksel yasaların basitleştirilebileceği ve uyumlu olarak değişmez bir rejime doğru yakınsayabileceği hipotezini ileri sürer. Bunun kütle kökenleri, uzay zaman yapısı ve zamanın okunun kendisi hakkındaki anlayışımız için derin etkileri vardır. İlk olarak ilkel evrendeki kütlesizlik kavramını inceleyelim. Erken evrenin termodinamik karakterizasyonuyla başlamamız gerekir. Aşırı sıcaklıklarda elektrozayıf ölçeğin çok ötesinde, yani yaklaşık 10 üzeri 16 Kelvin mertebesindeki enerjiler, parçacıkların termal kinetik enerjileri durağan kütle enerjilerini gölgede bırakır. Böyle bir ortamda parçacıklar etkili bir şekilde kütlesiz davranırlar. Bu sadece bir yaklaşım değildir. Durağan kütlenin dinamik bir rol oynamayı bıraktığı fiziksel davranıştaki temel bir değişimi yansıtır. Standart model bakış açısından bu kütle kaybı sadece termodinamik olarak doğal değil, aynı zamanda temeldir. Kütleler kendiliğinden simetri kırılması yoluyla Higgs alanıyla etkileşim şeklinde ortaya çıkar. Higgs alanının vakum beklenti değerinin üzerindeki sıcaklıklarda simetri geri yüklenir ve parçacıklar kütlesiz konfigürasyonlarda kalır. Bu yüksek enerjili faz bu nedenle en iyi şekilde kesintisiz gösterge simetrileriyle tanımlanmıştır. Özellikle SU3 çarpı SU2 çarpı U1 ve parçacıklar sanki bu gösterge gruplarının kütlesiz temsilleriymiş gibi yayılırlar. Konformal geometrinin önceliğinden bahsedecek olursak, burada parçacık dinamiğinden uzay zaman yapısına geçiş yapmamız gerekir. Genel görelilikte metrik tensör yalnızca nedensel yapıyı ışık konileriyle değil, aynı zamanda uzay zaman ölçeğinde kodlar. Ancak konformal geometri yalnızca nedensel yapıyı sıfır konilerde kodlanmış şekilde korurken mutlak ölçek bilgisini atar. Tüm alanların kütlesiz olduğu yüksek enerji sırasında ilgili alan teorileri, elektromanyetizma için Maxwell denklemleri ve güçlü ve zayıf kuvvetler için Young-Mills teorisi konformal olarak değişmezdir. Yani metriklerin yerel yeniden ölçeklendirmeleri altında formları değişmeden kalır. Böyle bir dönüşüm nedensel yapıyı değişmez bırakır. Ancak uzunlukları ve zaman aralıklarını değiştirir. Kütle çekimsiz alanlar, örneğin foton ve gluonlar, uzay zamanın genel ölçeğine kayıtsız olduğundan herhangi bir konformal eşdeğer geometride eşit derecede iyi yayılır. Bu radikal öneriye yol açar. Evrenin en erken döneminde konformal geometri fiziği yönetiyordu. Evren bu sınırda yerel ölçeğe duyarsız hale gelmişti ve dinamikler konformal alan teorisi benzeri bir yapı tarafından yönetiliyordu. Bu konformal değişmez faz, büyük patlamanın tekil bir başlangıç olmadığı fakat eonlar yani kozmik evrim döngüleri arasındaki düzgün bir konformal sınır olduğu fikrini de dikte etmiştir. Şekilde bir evrenin konformal olarak yeniden ölçeklenen geç zaman geometrisi, bir sonrakinin erken zaman geometrisi haline geldiği gösterilmiştir. Konformal sınır büyük patlamada uzay zamanın konformal bir uzantısı aracılığıyla ardışık eonları birbirine bağlar. Başlangıç tekilliğinin matematiksel olarak yumuşatılmasıyla ilgili katkıda bulunulmuştur. Bu kütlesiz alanlara tutarlı bir şekilde yayılabileceği bir sınır görevi görür. Kavram evren sonsuz genişlemeye yaklaştıkça bu da entropi artışına karşılık gelir. Kırmızıya kayma ve enerji seyrelmesi nedeniyle durağan kütlelerin tekrar önemsiz hale gelmesidir. Böylece geç zamanlarda konformal değişmezlik geri kazanır. Bu şekilde geç zamanlı, kütlesiz, konformal bir evren bir sonrakinin erken büyük patlamasına beslenir. Herhangi bir büyük patlama öncesi senaryoyu tartışırken temel bir endişe ortaya çıkar. Termodinamiğin ikinci yasası. Bu evre bir şekilde entropi okunu tersine çevirerek büyük patlamadaki oldukça düzenli düşük entropili durumu üretmelidir. Konformal döngüsel kozmolojinin önlemeyi amaçladığı sorun tam olarak budur. Entropinin bu zaman tersine çevrilmesini gerektiren sıçrama kozmolojileri eleştirilmiştir. Düşük entropili büyük patlama durumu genel bir çöküşten ortaya çıkmak için çok özel olarak görülür. Tolman'ın döngüsel modellerinde tanımlandığı gibi kara deliklerle dolu çöken bir faz düzene değil düzensizliğe doğru evrilirdi. Bunun yerine konformal döngüsel kozmolojide konformal sınırın geometrik olarak düzgün olsa da termodinamik bir zaman tersine dönmesi olmadığını ileri sürer. Aksine kütlenin rolünü tamamen ortadan kaldırarak eonlar boyunca entropinin artışını koruyan metrik ve ölçeğin yorumlanmasında bir kaymadır. Sıçrama modelleri, tekillik teoremleri, bozulmalar altında kararsızlık ve gerçekçi doğrusal olmayan kütle çekimsel evrim altında konformal yapıyı koruma zorluklarıyla karşı karşıyadır. Tüm kütlesiz alanların konformal olarak değişmez olduğu önerisi
yalnızca klasik anlamda doğrudur. Kuantum alan teorisinde anomaliler, özellikle iz anomalisi, konformal değişmezliği bozabilir. Bu etkiler bu kozmoloji çerçevesini tam bir kuantum kütle çekim teorisine genişletme girişiminde hesaba katılmalıdır. Dahası Higgs gibi skaler alanlar önemsiz olmayan konformal davranışa sahiptir. Skaler alan eğriliğe çok özel bir şekilde bağlanmadığı sürece, konformal bağlantı korunmadığı sürece teorik değişmezliğini kaybeder. Bu nedenle tamamen konformal olarak değişmez bir erken evren teorisi oluşturmak zor olmaya devam etmektedir. Aşırı enerjilerde tüm parçacıklar etkili bir şekilde kütlesiz hale gelir. Bu parçacıkları yöneten yasalar konformal olarak değişmez haldedir. Bu doğal olarak yalnızca nedensel sıfır koni yapısı tarafından yönetilen bir uzay zamana yol açar. Konformal bir sınır daha sonra büyük patlamayı önceki bir evrene sürekli ve düzgün bir şekilde bağlayabilir. Bu çerçeve erken evrenin düşük entropisini açıklamak için bir yol sunar ve büyük patlamayı konformal bir geçiş noktası olarak yeniden yorumlayarak son derece özel bir başlangıç kurşuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Teori spekülatif olsa da güçlü matematiksel ve fiziksel ilkelere dayanmaktadır. Kaderi kuantum çekimine, ultra yüksek enerjilerdeki Higgs alanının doğasına ve kuantum rejiminde konformal simetrinin geçerliliğine ilişkin anlayışımıza kritik bir şekilde bağlıdır. Büyük hadron çarpıştırıcısı ve gelecekteki çarpıştırıcılar daha yüksek enerji rejimlerini araştırırken ve gözlemsel kozmoloji, erken evren yapısına dair daha derin bir anlayış ararken bu çerçeve cesur ve test edilebilir bir hipotez olarak durmaktadır. Roger Penrose bizi kozmolojik kaderi termodinamik yaşlanmaya doğru kasvetli bir düşüş olarak değil, konformal döngüsel kozmoloji çerçevesinde kodlanmış, matematiksel olarak zarif ve fiziksel olarak tutarlı bir yeniden doğuş olarak görmeye davet ediyor. Pozitif bir kozmolojik sabit, lambda büyüktür 0 altında kozmik geleceğe dair geleneksel görüş, de Sitter genişlemesine asimptotiktir. Üstel, soğuk ve boş bir kader. Standart lambda CDM kozmolojisine göre kozmolojik sabit evrenin ölçek faktörünü alfa yaklaşık eşit e üzeri h'd, burada h eşittir lambda bölü 3'ün karekökü olmaktadır. Buna doğru yönlendirir. Roger Penrose'un dilinde bu gelecekteki bir konformal sınıra zamansal sonsuzlukta uzay benzeri bir hiper yüzeye yol açar. Burada tüm manifold prensipte konformal olarak sıkıştırılabilir. Ancak burada ince bir bükülme ortaya çıkıyor. Bu sadece son değil, aynı zamanda kılık değiştirmiş bir başlangıçtır.